Yüz milyonlarca yıl boyunca dünya, yeşilin ve kahverenginin boğucu hakimiyeti altındaydı. Ormanlar, devasa kozalaklı ağaçlar, eğrelti otları ve yüksek sikasların monoton gölgesindeydi. Üreme, rüzgarın insafına kalmış bir tesadüftü. Ağaçlar, milyarlarca poleni havaya savuruyor ve bu altın tozunun bir şekilde doğru yere ulaşmasını bekliyordu. Besin zinciri sert, lifli ve sindirimi zor bitkiler üzerine kuruluydu. Canlılar, kokusuz, tatsız ve görsel bir cazibesi olmayan bu dünyada sadece hayatta kalmaya odaklanmıştı. Hava nektar kokmazdı. Ormanın derinliklerinde duyulan tek ses rüzgarın uğultusu ve ağır adımların altında ezilen kuru dalların feryadıydı. Böcekler mevcuttu ancak rolleri henüz belirlenmemişti. Onlar sadece bitki dokularını tüketen rastgele misafirlerdi. Bitkilerle aralarında henüz kutsal bir bağ kurulmamıştı. Fakat bu durağanlık, sığ suların kenarında filizlenen küçük bir değişimle bozulmak üzereydi. Görünüşte zayıf ancak içten içe devrimci bir anatomik yapı şekilleniyordu. Bu küçük bitki, tohumlarını korunaklı bir oda içinde saklayarak rüzgarın kör tesadüfüne meydan okuyacaktı. Gezegenin ilk gerçek rengi, çamurun içinden yükselmek için gün sayıyordu. Fosil kayıtlarının derinliklerinde çiçekli bitkilerin atası olarak kabul edilen Archaefructus belirir. Bu narin canlı, ihtişamlı bir çiçekten ziyade, suya tutunmuş mütevazı bir çimene benzer. Onun devrimi, tohumlarını çıplak bırakmak yerine kapalı bir odacıkta saklamasıydı. Angiosperm dünyasının ilk korunaklı kaleleri bu sığ sularda inşa edilmeye başlanmıştı. Charles Darwin, bu bitkilerin fosil kayıtlarında aniden ve mükemmel bir formda ortaya çıkışını korkunç bir gizem olarak adlandırmıştı. Evrimin yavaş ilerleyişine aykırı bir hız söz konusuydu. Bu hızın sırrı, bitkinin damar yapısındaki radikal gelişmeydi. Çiçekli bitkiler, suyu ve besini rakiplerinden çok daha hızlı taşıyabilen gelişmiş bir hidrolik sisteme sahipti. Bu anatomik üstünlük, onların boşalan ekolojik nişleri hızla doldurmasını sağladı. Çiçekler, doğanın strateji tahtasında en agresif hamleyi yapmaya hazırlanıyordu. Ancak sadece hızlı büyümek yeterli değildi. Mesafeli ormanların aksine, bu yeni türlerin birbirlerini bulması ve genlerini uzaklara aktarması için bir aracıya ihtiyacı vardı. İşte o an, evrim tarihinin en büyük ittifakı kuruldu. Bitkiler, kendilerini tüketen böcekleri sadık birer kuryeye dönüştürecek o büyük rüşveti hazırladı, nektar. Rüzgara güvenmek devasa bir enerji israfıydı. Çiçekli bitkiler, bu israfı durdurmak için anatomik yapılarını değiştirerek yeni bir sinyal kulesi inşa etti. Taç yapraklar. Bu yapraklar sadece bir renk cümbüşü değildi. Böceklerin görsel spektrumuna doğrudan hitap eden, ultraviyole frekanslarda parlayan hedefe yönelik kusursuz iniş pistleriydi. Görsel şölenin ardında kimyasal bir mühendislik yatıyordu. Bitkiler, havaya saldıkları karmaşık uçucu organik bileşiklerle kilometrelerce ötedeki koku reseptörlerini radikal şekilde manipüle etmeye başladı. Bu manipülasyonun bedeli nektardı. Karbonhidrat açısından son derece zengin bu biyolojik rüşvet, bitkinin kendi metabolizmasından fedakarlık ederek ürettiği yüksek enerjili bir yakıttı. GYM-nospermlerin aerodinamik polenlerine karşılık, çiçeklerin polenleri dikenli ve yapışkan hale geldi. Amaç rüzgarda süzülmek değil, yaklaşan böceğin zırhına sıkıca kenetlenmekti. İlk tozlaştırıcılar zarif değildi, hantal kınkanatlılardı. Bu ilkel böcekler, nektar içerken çiçeği parçalıyor, polenleri vücutlarına kaba bir kuvvetle sıyırarak alıyordu. Bu kaba hasara karşı bitkiler, yumurtalıklarını etli dokularla kaplayarak en derine gizledi. Hasar toleransı, iki krallık arasındaki bu yeni biyolojik sözleşmenin ilk maddesiydi. Kaba kuvvet yerini milimetrik bir cerrahiye bırakmak zorundaydı. Bitkiler, nektara sadece özel bir anahtara sahip olanların ulaşabileceği karmaşık kilit sistemleri tasarlamaya başladı. Taç yapraklar uzayarak derin tüplere dönüştü. Nektar, artık herkesin erişebileceği bir açık büfe değil, dar kanalların dibine saklanmış değerli bir hazineydi. Bu anatomik bariyere doğanın yanıtı gecikmedi. Erken dönem arıları, bu derin tüplerden besin çekebilecek hassas ve uzayabilen özel ağız aparatları geliştirdi. Arıların vücutları, polenleri adeta bir mıknatıs gibi çeken tüylü bir zırhla kaplandı.
Bu adaptasyon, her uçuşu garantili bir üreme kargosuna dönüştürüyordu. Çiçekler, kendilerine sadık kalan kuryelerini seçebilmek adına, sarı, mavi ve morun dünyada daha önce hiç var olmayan keskin tonlarını sentezlemeye başladı. Hatta biyolojik saatler bile senkronize edildi. Çiçekler, yalnızca kendi tozlaştırıcılarının aktif olduğu spesifik zaman dilimlerinde açılarak enerji kullanımını kusursuz bir sanata dönüştürdü. Bu kusursuz karşılıklı evrim, yeryüzündeki çeşitliliği katladı. Her yeni taç yaprak mimarisi, genetik bir domino taşı gibi yeni bir böcek türünü tetikliyordu. Çiçekli bitkilerin yeryüzünü hızla işgal etmesi, yeni bir besin kaynağı arayan devasa otobur dinozorların dikkatini çekmekte gecikmedi. Ancak bu yumuşak yapraklı yeni bitkilerin yırtıcıları uzak tutacak sert iğneleri veya kalın kabukları yoktu. Hayatta kalmak için kimyasal silahlara başvurdular. Alkaloidler ve tanenler gibi zehirli moleküller evrimleşti. Çiçekli bitkilerin dokuları, otoburların sindirim enzimlerini kilitleyecek biyokimyasal birer tuzak haline geldi. Besin zincirinin bu yeni zehirli kuralına dinozorlar da karşılık verdi. Hadrosauritlerin çenelerinde yüzlerce dişten oluşan devasa ve karmaşık öğütme bataryaları şekillendi. Önceki otoburların aksine besini sadece yutmuyor, hidrolik bir pres gibi ezerek bitki hücre duvarlarını ve içindeki toksinleri fiziksel olarak parçalıyorlardı. Genişleyen sindirim odacıkları ve özelleşmiş bağırsak floraları sayesinde bitkilerin ürettiği ölümcül alkaloidler artık dinozorların metabolizmalarında tamamen zararsız hale getirilebiliyordu. Çiçekli bitkiler yenildikçe daha hızlı büyümeyi öğrendi. Otoburlar ve bitkiler, birbirlerini acımasızca daha karmaşık olmaya iten ölümcül bir döngüye kilitlenmişti. Toksinlerle örülü bu amansız savaş, bitkilere beklenmedik bir stratejinin ilhamını verdi. Düşmanı uzak tutmak yerine, onu kontrollü bir şekilde içeri davet etmek. Yumurtalık duvarları kalınlaşarak şeker ve suyla doldu. Tohumun etrafında, otoburların karşı koyamayacağı yüksek kalorili ve parlak renkli bir yem inşa edilmişti. Meyve. Asıl anatomik deha meyvenin kalbinde gizliydi. Sertleştirilmiş tohum kabuğu en yırtıcı mide asitlerine bile dayanabilecek biyolojik ve kimyasal bir zırhla kaplanmıştı. Meyveyi yutan canlılar, farkında bile olmadan devasa bir lojistik ağının gönüllü taşıyıcılarına dönüştü. Değerli besin vücutta sindiriliyor, ancak tohum sapasağlam kalıyordu. Rüzgarın bir tohumu taşıyabileceği mesafe, sadece birkaç metreyle sınırlıyken, göç eden bir otoburun midesi, bu sınırı kilometrelerce öteye, yeni ufuklara taşıyabiliyordu. Karanlık sindirim sisteminden geçen tohum, nihayet toprağa düştüğünde, yanında hayata mükemmel bir başlangıç yapmasını sağlayacak sıcak ve azot açısından zengin bir gübre paketi bulunuyordu. Kurdukları bu biyolojik kurye ağı sayesinde çiçekli bitkiler, sadece birkaç milyon yıl içinde kıtaların sınırlarını aşarak gezegenin tartışmasız yeni hakimi konumuna yükseldi. Gökyüzü devasa bir iridyum ve kül bulutuyla kaplandığında, yeryüzündeki tüm fotosentez süreci aniden durdu. Güneş, aylarca sürecek karanlık bir tutulmaya girmişti. Besin zinciri tabandan çökerken devasa vücut kütleleri otoburların ve onları avlayan teropodların mezarı oldu. Karanlık ve dondurucu soğuk, devlerin çağını acımasızca bitiriyordu. Açık tohumlu devler bu felakete hazırlıksızdı. Olgunlaşması yıllar süren kozalakları ve devasa biyokütleleri, güneşsiz bir dünyada onları ölüme mahkum eden bir dezavantajdı. Ancak çiçekli bitkiler, yer altında milyonlarca küçük zaman kapsülü bırakmıştı. Kalın, aside ve soğuğa dayanıklı tohum kabukları, içlerindeki embriyoyu yüzeydeki kıyametten izole ediyordu. Sadece tohumlar değil, toprak altındaki etli rizomlar ve kök sistemleri de bitkinin enerjisini koruyarak bu jeolojik kışın geçmesini yer altında sabırla bekliyordu. Yıllar sonra kül bulutları aralanıp ilk güneş ışıkları yeryüzüne ulaştığında boşalan ekosistemi ele geçirme yarışı başladı. Ve bu yarışı sadece hızlı olanlar kazanacaktı. Çiçekli bitkilerin en büyük silahı evrimsel hızdı. Bir kozalaklı ağacın üreme çağına gelmesi 10 yıllar alırken, bazı çiçekli bitkiler haftalar içinde tohum verebiliyordu. Küllerin arasından sağ çıkan memeliler, bu hızlı büyüyen bitkilerin tohumları ve meyveleriyle beslenerek, evrimsel sahnede ana karakter rolünü üstlenmeye artık hazırdı. Küller tamamen dağıldığında,
Yeryüzü artık dev sürüngenlerin değil, çiçekli bitkilerin ve onların kalori yüklü meyveleriyle beslenen sıcakkanlı memelilerin ortak krallığıydı. Ormanların gölgesinden çıkan çiçekli bitkiler, evrimsel bir sıçrama daha yaparak, yeryüzünün en dayanıklı ağını, yani uçsuz bucaksız otlakları yarattı. Bu silika zengini sert otlar, memelilerin diş yapılarını ve sindirim sistemlerini yeniden şekillendirerek yepyeni bir açık alan ekosistemini tetikledi. Ağaç dallarında ise, renkli meyveleri uzaktan seçebilmek için 3 renkli vizyona ve onları kavrayabilmek için esnek ellere sahip primat atalarımız şekilleniyordu. Sadece besin değil, hastalıklara karşı kullandığımız güçlü analjezikler de, bitkilerin otoburlara karşı geliştirdiği o eski kimyasal savunma mekanizmalarının doğrudan mirasıdır. Bugün medeniyetimizi üzerine inşa ettiğimiz buğday, pirinç ve mısır gibi temel besin kaynaklarının tamamı aslında o ilk devrimci çiçeklerin evcilleştirilmiş torunlarıdır. Kendi ellerimizle kurduğumuzu sandığımız devasa tarım endüstrisi bile hala Kretase döneminde böceklerle imzalanan o kadim tozlaşma sözleşmesine göbekten bağlıdır. Tükettiğimiz kalorilerin tamamına yakını, 100 milyonlarca yıl önce rüzgara başkaldıran o ilk taç yaprağın başlattığı sessiz istilanın bize sunduğu birer ganimetidir. Bugün penceremizden baktığımızda, gördüğümüz o huzur verici renk cümbüşü, aslında yüz milyonlarca yıllık acımasız bir hayatta kalma mücadelesinin en estetik illüzyonudur. Çiçeklerin o masum kokusu ve narin taç yaprakları, otoburları zehirleyen, rüzgara meydan okuyan ve koskoca bir böcek krallığını manipüle eden biyokimyasal birer silahtır. Geliştirdikleri alkaloidler bugün zihinlerimizi uyaran, hastalıklarımızı iyileştiren veya algılarımızı değiştiren birer kimyasal anahtar olarak modern uygarlığımızı görünmez iplerle yönetmeye devam ediyor. Bizler, memeliler olarak varlığımızı, o karanlık Kretase ormanlarında açan ilk narin tomurcuğun yer altında sakladığı yüksek enerjili tohumlara ve meyvelere borçluyuz. Eğer bitkiler rüzgara güvenmeyi bırakıp o büyük biyolojik kumarı oynamasaydı, gezegenimiz muhtemelen sonsuza dek sessiz, yeşil ve kahverengi bir hapishane olarak kalacaktı. Her bahar yeryüzünü yeniden boyayan bu kusursuz mimari bize yaşamın en katı kuralını fısıldar. Bazen en büyük evrimsel darbeler tek bir rengin değişimiyle başlar. Fakat çiçekli bitkilerin yeryüzündeki bu sessiz tahakkümü henüz nihayete ermedi. Toprağın metrelerce altında bizim bile yeni fark etmeye başladığımız çok daha karanlık bir iletişim ağı uyanıyor.